1954 yılında Tokyo'daki havalimanına iyi giyimli bir iş adamı geldi. Bu adam Tauret adında bir ülkeden geldiğini söylemekte ve eline Tauret pasaportu taşımaktaydı. Fakat bilinenlere göre dünyada öyle bir ülkenin varlığına dair bir kanıt yoktu. Bu yüzden yetkililer adamın iddialarını araştırmak ve incelemek için onu orada tuttular. Fakat geri döndüklerinde Tauret'ten geldiğini iddia eden adam garip bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. 1954 yılının Temmuz ayında Tokyo'nun Haneda Havalimanı'na 13 tane uçak indi. Uçaktan inen yolcuların geneli yurt dışından dönen Japonlardı. Fakat aralarında bazı Avrupalı kişiler de bulunmaktaydı. Uçaktan inen yolcular valizlerini almadan önce kimlik belgelerinin kontrol edilmesi için gümrük bölgesine alındılar. Her şey normal seyrinde ilerlerken görevlilerin dikkatini bir kişi çekti. Bu yolcu iyi görünüşlü ve iyi giyimli Avrupalı bir yolcuydu. Yanında bir bavul ve evrak çantası taşımaktaydı. Yolcunun ana dili Fransızcaydı fakat Japonca dair birkaç dili çok iyi konuşabiliyordu. Bu adam yetkililere iş için burada olduğunu söylemişti. Ancak bu yolcu pasaportunu görevlilere doğru uzatınca işlerin seyri yavaştan değişiyordu. Adamın pasaportunda Japonya dahil birçok ülkeyi ziyaret ettiğini gösteren seyahat pulları bulunmaktaydı. Fakat garip olan ise pasaportun menşei ülkesinde kalın harflerde Tauret yazmasıydı. Görevlilerden hiçbiri bu ülkeyi bilmiyor ve araştırmalarına rağmen bu ülkeyi bulamıyorlardı. Bu yüzden Tauret'ten gelen adamı sorgulamak için onu başka bir yere götürdüler. Görevliler bu esrarengiz adama birkaç soru sordular. Ona kim olduğunu sorduklarında adam ona Tauret'ten geldiğini ve orada normal bir vatandaş olduğunu söyledi. Yolcu kendisini ve ülkesini kanıtlamak amacıyla cebinden birkaç banknot para çıkardı. Bunlar Tauret ülkesine ait paralardı ve bunların gerçek olup olmadığına dair bir kanıt bulunamadı. Görevliler bunun üzerine masaya büyük bir harita koydular ve yolcudan ülkenin tam olarak neresi olduğunu göstermelerini istediler. Esrarengiz yolcu parmağını Fransa ve İspanya arasındaki topraklara doğru uzattı ve buradan geldiğini söyledi. Bununla beraber Tauret Krallığı'nın 1000 yaşında olduğunu da belirtti. Japonya'ya bu yıl 3 kez geldiğini ve son yıllarda buna benzer birçok iş gezisi yaptığını, bunların hiçbirinde bir soruna karşılaşmadığını da belirtti. Pasaporttaki Japonya'ya ait pullar ise bu dediğini dolduran nitelikteydi. Yetkililer yine de adamın dediğinin doğruluğundan emin olmak için ona çalıştıkları şirketi sordular. Tauret'ten gelen yolcu ise onlara çalıştığı şirketin adını söylese de çalıştığı şirket hiç var olmamıştı. Bunun üzerine yolcunun rezervasyon yaptığı iddia edilen oteli arayan görevliler bu kişi adına herhangi bir kayıt veya rezervasyon bulamadığını öğrenmişti. Yolcunun bunun bir kafa karışıklığı veya şaka olduğunu düşündüğünü söyleyerek hükümet yetkilileriyle görüşme talebinde bulundu. Fakat bunun olması için bir süre beklemesi gerekmekteydi ve görevliler yolcuyu o kadar süre havalimanında tutamazlardı. Görevliler havalimanındaki otelin üst katlarından birinde bir oda ayarladılar ve bu yolcuyu oraya yerleştirdiler. Otel odası ise yolcunun kaçmasına engel olmak için 2 asker tarafından koruma altına alındı. Tauret'ten gelen yolcu ise akşama doğru otel odasına geçip biraz dinleneceğini söyledi. Birkaç saat sonra da hükümetten bazı yetkililer otele geldi ve odanın kapısını çalarak ona seslendiler. Fakat içeriden hiçbir şekilde cevap alamadılar. Bunun üzerine odaya giren yetkililer yolcunun ve eşyalarının odada olmadığını fark etti. Kapıdaki görevliler ise bütün gün orada olduklarını ve oda servisi dışında kimsenin odaya girip çıkmadığını söylediler. Tauret'ten gelen esrarengiz adam ilginç bir şekilde tüm eşyalarıyla ortadan kaybolmuştu. Odanın ufak bir penceresi haricinde başka bir çıkış yolu yoktu. Fakat yükseklik sebebiyle buradan birinin atlaması veya hayatta kalması söz konusu bile değildi. Yetkililer oteldeki kişinin eşkalini dağıttı ve bu kişiyi görüp görmediklerini sordular fakat hiçbir sonuç alamadılar. Peki pasaportunda ve parasının üzerinde neden Tauret yazan bir yolcu otelin 6. katındaki bir odadan kaybolmuştu? Komplo teorisyenleri bu adamın bizimkine çok benzeyen bir gerçeklikten gelen, yani paralel evrenden gelen boyutlar arası bir gezgin olduğunu düşünüyor. Belki de bu adam Tauret'ten Japonya uçuşu sırasında bir şekilde kendi ülkesinin bile olmadığı bizim gerçekliğimizden geçti ve burada birkaç saat kaldıktan sonra kendi gerçekliğine doğru çekildi. O evrendeki otel odasında uyandıktan sonra yaşadığı tüm bu olayları bir rüya sandı. Tauret'ten gelen adamın hikayesini bu noktaya kadar biliyoruz. Sonrasını sadece tahmin edebiliriz. Paralel evren konusunda en kayda değer ve belgelenmiş örneklerden biri Tauret'ten gelen yolcunun hikayesidir. Buna benzer başka bir resmi kayıt bulunmamaktadır.
Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.